apsen var ya da gincivit dediğimiz diş eti iltihabım var. Bunun kalple ne alakası var? Romatizma yapıyor. Guatr hastalıkları yapıyor. Hashimoto yapıyor. Hocam ben vallahi anlamadım, birden Hashimoto olmuşum. Başka? Kortizolü yenmen için ya da stresi yenmen için oksitosin hormonu, sevgi hormonunu daha fazla salgılatacaksın. Mesela bu 5 probiyotik gıda bağırsaktaki DOS bakterileri güçlendirir ve senin kolay kolay grip olmanı engeller. Hocam çocuğumun kalbinde delik var ve biz de kapanmasını bekledik. Her kalp deliği kapanmaz. Adın ve soyadın kadar bileceksin ki doktorun demeden, doktorun değiştirmeden, doktorun dur demeden ilacını asla kesmeyeceksin. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Çürük bir dişin veya diş eti hastalığının kalbe giden damarlarda pıhtılaşmayı tetiklediği doğru mu? Diş hekimine gitmek bizi kalp krizinden korur mu hocam? Biz eskiden romatizmal kapak hastaları, kapak ameliyatı yaptığımız hastalara önce diş muayenesine gönderirdik. Niye? Biz oraya mekanik bir kapak takacağız. Dişinde mikrop varsa maalesef orada mikrop kapabilir diye. Ya da işte hocam benim kapağımda hafif mitral valv prolapsı var. Mesela genç bayanların %15 ila 20'sinde bu vardır aslında. Hafif kaçağım var ya da romatizmal kapak hastalığım var diyen çocuklara hep deriz ki mutlaka dişine herhangi bir işlem yapmadan önce bir gün önce antibiyotik başla, 2 gün devam et. Hocam dişim çekilecek, lütfen bunu yap. Hocam dişimde dolgu yapılacak, lütfen bunu yap. Ya da herhangi bir cerrahi girişim yapılacak, yap. Peki hocam bu diş eti apsen var ya da gincivit dediğimiz diş eti iltihabım var. Bunun kalple ne alakası var? Sonuçta bu bir kronik inflamasyon. Yani inflamasyon sendeki iltihabı arttırıyor. Bu iltihap her yeri arttırıyor. Aslında senin vücudunda bir yangın var. Sen o yangına diş etindeki apse gelip benzin döküyor. Orayı yakıyor, daha da yakıyor. Ve o kronik inflamasyon sadece kalp krizi, inme, insülin direnci, şeker yapmıyor ki. Romatizma yapıyor. Guatr hastalıkları yapıyor. Hashimoto yapıyor. Hocam ben vallahi anlamadım, birden Hashimoto olmuşum. Başka? Kanser yapıyor. Yani dolayısıyla diş eti deyip geçiştirmek doğru değil. Mutlaka enfeksiyonuz ya da diş etiyle ilgili bir şey. Mesela bizim Türkiye'de şöyle bir adet yok. Ne zaman dişimiz çürüse, ne zaman şiddetli ağrımız olsa dişçiye gidiyoruz. Halbuki bizim düzenli bir dişçimizin ve belli periyotlarda kontrolümüzün yapılması lazım. Buradan insanları uyaralım. Bir insanın ben kalp krizi geçirmeyeceğim, sağlıklıyım fikrine kalpten inanması, damar çeperindeki nitrik oksit salınımını ve koruyucu hormonları gerçekten fiziksel olarak tetikler mi? Ya bu ispatlanması zor bir şey. Tabii ki pozitif olmak, olumlu olmak, işte toz pembe bakmak. Çünkü sen sonuçta bunu yaparak vücudunu bir relaks hale getiriyorsun. Mutluluk hormonu salgılanıyor. İşte bunlar güzel şeyler. Ama hocam ben pozitif düşünüyorum, o yüzden kalp krizi geçirmem lafı doğru bir laf değil. Hep söylediğim bir laf var, burada bir daha söylüyorum. Kalp krizi geçiren insanların, bunlar içinde gençler de dahil, yarısı bana bir şey olmaz diyenler. O yüzden önleminizi alın. Hocam sorularımız bitti. Kortizolla ilgili bir soru sorayım mı size? Neyle ilgili? Kortizolla ilgili. Ne soracağız? Sor. Ya şöyle hep hani kortizol stresi, hani kilo veremiyoruz. Şu ara hep duyduğum, böyle Instagram'da da gördüğüm, kilo vermemenizin sebebi kortizol, çünkü stresli yaşam sürüyorsunuz. Ama stressiz bir hayatımız da yok hocam. Kortizolü nasıl düşüreceğiz? Çok güzel bir soru. Kortizolü yenmen için ya da stresi yenmen için oksitosin hormonu, sevgi hormonunu daha fazla salgılatacaksın. Mesela bir annenin çocuğuna sarılması, bir sevgilinin işte sevdiği insanın elini tutması, işte çocuğunu öpmen ya da annene sarılman ya da dostlarınla bir arada zaman geçirmen. Oksitosin yani mutluluk ya da sevgi hormonunun artması aslında stresten bir miktarda seni kaçıracak.
Ama hocam ben kortisol seviyem yüksek, stresim yüksek, o yüzden kilo veremiyorum lafı boş laf. Bir kere sen sadece spor amaçlı 1 saat günlük yürüyüş yaparak en az günde 350-400 kalori kaybedebilirsin. 1. 2. Beslenmene çok dikkat ederek, mesela hocam ben kiloluyum, kilo vermek istiyorum. Kardeşim, hep daha önce söylediğim laf, tahıldan uzak duracaksın. Tahıl hayatından çıkaracaksın. Hiçbir tahıl, ne beyaz ekmek, ne çavdar ekmeği, ne Alman çavdarı, ne işte ekşi mayalı ekmek, hiçbir şey yok. Makarna, bulgur, pirinç, patates, kızartma, hazır gıda, fast food gıda, beyaz un, rafine karbonhidratla yapılan her şey. Bunlar hayatından çıkar. Meyve, avucun kadar meyve yiyeceksin. Bunu da mümkünse tarçınla birlikte yiyeceksin. Yapacağım bu. Bir de probiyotik gıdaları bolca tüketeceksin. Yoğurt, annenin mayalamış olduğu yoğurt. Kefir, marka ürünler değil. 3 gün sonra bozulacak kefir. Ev turşusu ve sirke. Hocam kilo verdim, ekşi mayalı ata tohumu ekmek. Bu 5 probiyotik gıda bağırsaktaki DOS bakterileri güçlendirir ve senin kolay kolay grip olmanı engeller. Kolay kolay kalp krizi geçirmeni engeller. Kolay kolay inme geçirmeni engeller. Bağırsaklarında probiyotik yani DOS bakterileri güçlü olan insanlar kesinlikle sırtları yere gelmez. Onlara karada ölüm yok. Yine kendim aklıma gelen bir soruyu soruyorum hocam. Bazen küçük çocuklarda doğuştan mı ya da ileriki 5-6 yaşlarında böyle kalbi delik çıkar ortaya. Kalbi delik derler ve yaş ilerledikçe o kapanır. Hani böyle bir üfürük, hatta kulaktan dolma bilgiyle söyleyeyim size. Bunun ileriki yaşlarda takipte delik kapandı. Ama daha ileriki yaşlarda hayatında risk oluşturma var mıdır Şimdi hocam? bir kere şöyle söyleyeyim, acı gerçeği söyleyeyim. Türkiye'de kimi yıllar 15 bin, kimi yıllar 25 bin, son 10 yılda doğumsal kalp anomalili çocuk doğuyor. Bunun %80'i anne karnındayken 3. düzeyde ultrasonla teşhis edilebiliyor. Artık Türkiye bu konuda çok ilerledi. Ama özellikle kırsal bölgede olan, halen atlanan bebekler var. Bunları pek çoğu bazen basit bir okul taramasında doktor kalbini dinliyor, bir üfürüm duyuyor. Diyor ki ya bir kardiyoloğa mutlaka göstereyim. Bunların genelde %70'i 80'i masum üfürüm, %20'sinde patoloji olabilir. Hocam çocuğumun kalbinde delik var, biz de kapanmasını bekledik. Her kalp deliği kapanmaz. Özel bazı, mesela VSD denen, ventriküler septal defekt denen musküler tip VSD'ler genelde kapanabilir. Onlar beklenir. Ama özellikle geniş ASD, atrial septal defekt, işte VSD'nin diğer formları ya da birden fazla delik kapanmayabilir. Peki ileriki dönemde ne olur? Bu çocuklar bazen ameliyat şansı da ortadan kalkıyor ve ameliyat olamıyorlar. Çünkü sol sistem sağ sisteme kan verir. Arada delik var. Sol sistem güçlü. Yani bu şöyle düşün. Ben sağ elimi kullanıyorum. Sağ elim çok güçlü. Sol elim onun yarısı. Şimdi kalpte de sol sistem çok güçlüdür. Çünkü bütün vücuda, beyne ve vücuda sol sistem kanı gönderir. Aorta onlar pompalar. Sağ taraf biraz daha masumdur, güçsüzdür. Aynı sağ elimiz, sol elimiz gibi. Aradaki delik öyle bir hale getirir ki maalesef soldan sağa değil, sağdan sola gider. Çünkü doğumsal kalp anomalisi olan çocukların büyük bir bölümü zamanla akciğerlerindeki damarlarda yüksek tansiyon olur. Pulmoner hipertansiyon deriz. Ve bu çocukların dudakları morarmaya başlar. Akciğerlere yeterince oksijen gitmez ve bu çocuklar Eisenmenger sendromu dediğimiz durum geliştikten sonra geçmiş olsun ameliyat şansları yok. Ve bu çocuklar uzun yaşayamıyorlar. Dolayısıyla erken tanı çok önemli. Peki ne yapmak lazım hocam? Yani ne öneriyorsunuz? Bakın ben hep söylediğim bir şey var, bir daha söyleyeyim. Çocuklarınızı bir kez dahi olsa
12 yaşına kadar kan tahlillerini yaptırın. Hocam küçük çocuğa da insülin direnci mi bakılır? Hocam küçük çocuğun kolesterolü mü bakılır? Hocam küçük çocuğun bakılır kardeşim. Belki doğumsal kolesterol hastalığı var. Belki bu çocuk insülin direnci var ve böyle giderse, biraz da obezse, bu çocuk hareketsizse, bu çocuk kötü besleniyorsa, her ağladığında bu çocuğa patates cipsi, hamburger, yanına da bir gazlı içecek alırsan bu çocuk geçmiş olsun şeker hastası. Şimdiden tedbirini al. Başka ne yapmak lazım? Ya arkadaş, bizim için bu dünyadaki en değerli varlık çocuklarımız değil mi? O zaman çocuklarınıza bir kez dahi olsa efor testi, bir kez dahi olsa kalp ekokardiyografisi, kalbinde delik mi var, damarları ters mi, düz mü, bir tane EKG. Bunu yaptırmak zor mu? Her hastanede var. Götürün yaptırın, üşenmeyin. Allah korusun, milyonda bir de olsa, 100.000'de bir de olsa, 10.000'de bir de olsa size denk gelmesin. Gelirse de tedbirinizi erkenden alın, o çocuğu kurtarın. Bakın, bunun vebali çok büyük anne babalar. Çocuğunuzu kurtarın. Şimdi şöyle bir inanış var. Hocam yüksek tansiyon hastaları ilaç kullanmak istemiyor. Niye? Annem diyor ki bu ilaç bağımlılık yapıyormuş. O yüzden kullanmayayım. Hatta bugün enteresan, polikliniğe bir hasta geldi. Tansiyonu 22. Niye almadın tansiyon ilacını Ayşe Hanım? Ya hocam ben aklıma gelince alıyorum. Bakın, adınız ne? Ayşe. Soyadınız ne? İşte Kafalı. Adın ve soyadın kadar bileceksin ki doktorun demeden, doktorun değiştirmeden, doktorun dur demeden ilacını asla kesmeyeceksin. Kafama göre takılıyorum. Aklıma geliyor 2'de alıyorum. Aklıma geliyor 8'de alıyorum. Aklıma geliyor 12'de alıyorum. Be hey kardeşim, doktor sana niye belli saatte aralığı veriyor biliyor musunuz? Bunların biyoyararlanım süreleri var. Belli zamanda karaciğerden elimine oluyor. Çünkü bunların bütün ilaçlar karaciğerde bir işlemden geçiyor. O süreyi aşarsan ya da o süreden erken alırsan ne ilacın faydasını görürsün, bir de üstüne vücuda zararı olur. Dolayısıyla tansiyon hastaları asla şu yanılgıya kapılmasın. Ben 10 yıldır aynı ilacı alıyorum. Bu ilaç bende bağımlılık yaptı, etkilemiyor. Etkilememe sebebi sadece bu değil. Yaşam tarzına bak. Yediklerine bak. Bu aralar çok üzüntülü ortamlara girdiğine bak. Hocam ben gece 11'de sürekli telefona bakarım. Uykum kaçar. Arada bir uyanırım. Ben bir de çok kafein tüketirim. Gece yemek yerim. Bu insanların tansiyonu düşmez. İstediğin kadar ilaç ver. Bakın bir daha söylüyorum. Tansiyonu sadece ilaçla düşürülen bir hastalık olarak görüyorsanız büyük yanılgı içerisindesiniz. Tansiyon sadece ilaçlarla düşürülemez. Sen istediğin kadar tansiyon, hocam 3 tane ilaç alıyorum, maşallahım var. Külliyen yalan. Hocam şekerim var, 4 kere insülin kullanıyorum, 5 tane hap alıyorum, şekerim düşük. Kendini kandırıyorsun. Bak, yaşam tarzını, beslenmeni ve yaşam tarzından kası sadece yürümek değil ki. Bu düzenli uyku, düzenli stresten uzak durma, düzenli... Yani bir insan, ben bir gün dedim, gülmek bile ömrü uzatıyor dedim. Herkes beni eleştirdi. Yo, gülmek gerçekten damarları genişletiyor. Mutluluk hormonu seni mutlu ediyor. Yani günde en azından 3 kere 5 kere böyle kahkaha atar gibi gülmek insan hayatını uzatıyor. Bununla ilgili yapılmış istatistik çalışmalar var. Ama biz toplum olarak bazı şeyleri o kadar tuhaf karşılıyoruz ki. Halbuki doğrusu ne? Doğrusu pozitif bakacağız. Yaşam tarzımızı gözden geçireceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz.